Selamünaleyküm arkadaşlar. Harika bir video ile yine karşınızdayım. Evet, çok beklediğiniz o video geldi arkadaşlar. Bugünkü videomuzda filament markalarının karşılaştırmasını yapacağız. Bu hikaye şu şekilde başladı. Daha önce paylaştığım videolara gelen yorumlarda abi şu filamenti denedin mi? Usta şu filament hakkında fikrin var mı? Gibi yorumlardan çıkarak aslında 4-5 tane markanın siparişini vermeyi düşünüyordum. Sipariş verirken farklı marka gördüm. Onu ekledim, şunu ekledim, bunu ekledim derken onun üzerine çıktık. Daha sonra böyle bir video çekeceğimi sizlere duyurduğumda onun altına da yine marka önerileri geldiği için onları da ekledim. Elimizde yaklaşık 13-14 tane markanın filamentleri var. Bu filamentlerin hepsi PLA sınıfı. İçlerinde PLA Silik, PLA Plus, PLA Premium, normal PLA yer almakta. O yüzden bunların kıyaslamasını yaparken test modeli bastığımızda ona göre ben ayarlamalarını hepsini eşit bir şekilde yapacağım. Şimdi burada ben bir sıralama yaptım. Ucuzdan pahalıya doğru. Bu fiyatları birebir bireysel, yani bir tane sipariş aldığınızdaki halini düşün arkadaşlar. Çünkü bazı markalarda adetli aldığın zaman daha uyguna geliyor veya farklı kampanyaları oluyor. O yüzden bu fiyatlar sade benim şu an aldığım fiyatlar olduğunu unutmayın. Fiyatlar değişecektir. Ve ürünler geldiği zaman kimisi kargo poşetin içerisindeydi, ambalajın içerisindeydi. Hepsini çıkartıp kutu halinde getirdim. Şimdi videonun konsepti şu şekilde olacak. Ben ürünleri sıraladım. Sırayla hepsinin kutu açılışını yapacağız. Ambalajlamasına birlikte bakacağız. Vakumlamasını değerlendireceğiz. Ve ufak da bir tartımız var. Ağırlığını da kontrol edeceğiz. Neden ağırlığını kontrol ediyoruz? Çünkü hepsi birer kilo. Ekstra bir durum var mı diye ona bakacağız doğrusu. Onu da nasıl hesaplayacağız? Şimdi normal kutuların ağırlıkları 100 gram. 100 gramın altında ben kutu henüz görmedim. Makaron ağırlığımız ise 200-250 gram ortalama. Yani ortalama bir kutuyla tarttığımız zaman 1250'nin altına düşmemesi gerekiyor. Eğer ekstra bir durum olursa bu ağırlıklarla ilgili de bunları sizlere belirteceğim. Dediğim gibi vakumlama çok önemli. Bunu da değerlendirmesini yapacağız. Kutu açılışından sonra videonun ikinci kısmında ben hepsiyle birlikte bir tane test modeli basacağım. Bu test modelinde katman izlerimizi kontrol edeceğiz. Aynı zamanda destek attığımız zaman destekten ayrılma konusunda ne kadar başarılı olduklarını göreceğiz. Burada PLA'nın ısı değerlerinde 5-10 derece en fazla bir oynama yapacağım. Aynı şekilde PLA Plus, PLA Premium'larda da aynı şekilde ayarları kullanacağız. Maksat hepsinde başarılı sonuçlar almak. Tabi hala bu videonun altına abi şu markayı da al diyenler olacaktır. İnşallah olmaz. Yani bunun içerisinde benim görmediğim bir sürü marka var. Mutlaka sizin de olacaktır. O yüzden Türkiye'de bu kadar markanın üretim yaptığını görmek de bir yandan mutluluk verici. Şimdi hızlı bir şekilde kutu açılışlarımıza geçelim arkadaşlar. Evet dostlar, kutu açılışına geçmeden önce başta size iki tane ürün göstermek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz alışveriş sitelerinde metrelik filament satanlar var. İşte 5 metre, 10 metre, 20 metre, işte 5 renk 10 metre gibi bu şekilde satılan filamentler var. Sırf bunları sizlere göstermek için iki tane de sipariş verdim. Şimdi bunu verme sebebim şu: aslında bu filamentlerin hepsinin çöp olduğunu görmeniz. Şimdi bir tanesini açıyorum. Bu büyük ihtimal 10 metreydi. Gelen filament bu şekilde arkadaşlar. Bantlı bir şekilde. Markasını söylemeyeceğim ama kim bilir hangi markanın filamenti ve nemli mi nemsiz mi hiçbir fikrimiz yok. O yüzden bu tarz filamentler genelde verimsiz oluyor. Böyle bir şeye denemek için kesinlikle girmeyin. Paranızı boşuna çöpe atmayın. Diğeri de bu şekilde. Herhangi bir hiçbir bant, klips vesaire yok. Direkt adam artık filamentten çıkartıp poşete koyup göndermiş. Bunu da ek bilgi olarak bilerek sipariş verdim. Bunların böyle olduğunu biliyordum arkadaşlar. Şimdi bunları kenara ayırıyorum. Şimdi ucuzdan pahalıya giderken aslında bir tane filament markasıyla başlamak istiyorum öncelikle. Bu benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Şimdi listenin içerisinde DAT diye bir marka var. Bunu sipariş verirken orada kenarda favorilerde bir yerlerde gördüm. Onu da ekledim direkt. Şimdi bu ürün yarım kilo olarak geldi bana. Kilosu falan önemli değil. Zaten denemek için alacaktık. Ama ürün geldiğinde kargo poşetin içerisinde şu şekilde geldi arkadaşlar. Şimdi buradaki önemli kısım şu: şöyle kaldırdığım zaman sözde vakumlu olan poşetin ağzının kapalı olmadığını ve vakumlanmadığını görüyoruz arkadaşlar. Ve diğer bir üzücü durum ise bu: şu an filamentlerin arasındaki en pahalı ürünlerden bir tanesi. Şöyle ki ben bu ürüne 420 TL para ödedim yarım kiloluğuna. Yani böyle bir paketleme, böyle bir gönderim gerçekten, yani söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bir de üzerine yerli üretim diye etiket koymuşlar. Neymiş? Plastik Sanayi diye bir şirket. Yani bunu nasıl böyle bu şekilde gönderiyorsunuz? İçinize siniyor. Gerçekten aklım almıyor. Bu da bu şekilde. Yani bu normalde sinirlendim. Bunun testini yapmayacaktım ama madem verdi gelsin yapacağım. Bunu normalde iade etmem gerekiyordu ama etmeyeceğim.
Sırf video için. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Direkt kenara ayırıyoruz. Şimdi birinci sırada Filozof diye bir filamentimiz var. Fiyatımız 338 TL arkadaşlar. 1 kilolu. Gelen ürün bu şekilde kutusuyla. Açmadan önce hemen bir ağırlığını tartalım. Şuradan tartımıza basıyoruz. Koyduğumuz zaman 1290 gram arkadaşlar. Ağırlıkta da herhangi bir problem yok. Şimdi kutu açılışını şöyle yaptığımız zaman burada biliyorsunuz vakumlama bizim için önemli. PLA Plus olarak vermişim ve turuncu rengini sipariş vermişim. Burada olabildiğince renkli filamentler vermeye çalıştım. Çünkü bazı yorumlarda şunu okuyorum. Atıyorum sarı veriyor, tam sarı gelmiyor. Beyaz verenler var. Tam beyaz gibi değil. Burada renklerin de doğru olup olmadığını da birlikte kontrol edeceğiz. Vakumlaması bu şekilde arkadaşlar. Vakumlamasında herhangi bir problem yok gibi, yırtılma vesaire yok. Gayet iyi bir şekilde vakumlanmış. Filozof diye bir filament. Bu da önerilerde vardı arkadaşlar. O yüzden sipariş verdim. Rengi de turuncu. Herhangi bir problem yok. Şimdi bunu hemen kenara ayırıyoruz. Listemizdeki ikinci filament İstanbul filament arkadaşlar. Bunun zaten ismini ben biliyordum, markayı biliyordum ama hiç kullanmak nasip olmadıydı. Bunun da ağırlığına bakıyoruz. 1327 gram. Herhangi bir problem yok. Kutusu da bu şekilde. Açılışını yapıyoruz. Şöyle çıkarttığımız zaman tam vakumlu bir şekilde geldiğini görebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu makaronlarla ilgili şunu söylemek istiyorum. Bu da ek bilgi olsun sizlere. Şimdi makaronları biliyorsunuz herkesin markasının tasarımları farklı. Kimisi kenarları kapalı, hafif delikli, tam delikli olanlar falan var. Şimdi burada bir avantaj, bir dezavantaj var. Nedir? Eğer siz filamenti uzun süre kullanıyorsanız, yani hemen bitirmiyorsanız şayet, eğer kenarları açıksa, çok delikliyse o filamentiniz daha hızlı nemlenip bozulmaya neden olacaktır. Ama kenarları daha kapalıysa daha geç bozulacaktır. Daha geç nem alacaktır içten. Bunun da şöyle bir avantajı, dezavantajı var. Eğer bir kurutucu kullanıyorsanız şayet veya fırınlama yapıyorsanız kenarları açıksa rahatlıkla kurutmayı başarılı bir şekilde yapıyorsunuz. Ama kenarları kapalıysa o kurutma süresini biraz daha uzatmanız gerekiyor. Böyle bir de durum var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu da eklemiş olayım. İstanbul Filament'in vakumlaması gayet iyi. Herhangi bir sıkıntı yok. Tam vakumlama yapmışlar. Böyle vakumlamayı seviyorum. Mesela az önceki tam %100 vakumlu değildi ama yine de iş görürdü. Bu şekilde bunu da ben RGB olarak verdim. Yani nedir? Renkli filament olarak verdim. Fiyatı 359 lira. Bu yüzden ucuz. Normalde İstanbul PLA filamentleri bir tık daha yukarıda. Bunun sebebi şu. Bunu genelde işte baskı alıp sonrasında boyama yapacak tüketicilere yönelik üretilmiş, işte atık renklerden yapılmış bir filament türü. Benim için önemli değildi. Ben zaten testini yapacağım. Rengi vesaire önemli değil. O yüzden en ucuz olanını aldım. Bu yüzden bunu da bilin. Normal alırsanız bir tık daha pahalı filamentin fiyatı. Bunu da kutusuna koyuyoruz ve bir sonraki filamente geçiyoruz. Üçüncü filamentimiz Microzey'den. Bu da öneriler arasında vardı. İsmini ben de biliyordum. Bunu beğenen var, beğenmeyen var arkadaşlar. Tamamen yoruma açık. Çıkartıyoruz. Su yeşili olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Çıkarttığımız zaman vakumlama poşetinin niye böyle? Vakumlu değil. Niye? Evet. Arkadaşlar kenarı yırtık. Buradan kilidi atmışlar. Artık buradan sonra keserken kilit kısmını da kesmişler. Ve böyle. Şu an vakumlu değil. Vakum poşetin içerisinde ama herhangi bir vakumlaması yok. Şurası açık. Yani bunu kutuya koyarken insan görür yani. Dikkat eder. Bilmiyorum, yazık günah yani. Gerçekten bunlara da yani öyle az buz paralar ödemiyoruz. O yüzden böyle durumların olması üzücü. Ya tabii ki de şöyle bir şey var. Eğer bu yeni bir üretim filamentse problem olmayacaktır. Ama yani atıyorum 6 ay önce üretmiştir. 7 ay önce üretmiştir. Bunlar tabii ki problem yaratabilir. Onun da üretim şeylerini de bilmiyoruz. Ben şunu isterim yani. Filament üreticilerin böyle kutunun üzerine veya makaron olmaz da kutunun üzerine üretim tarihini yazabilirler. Aynı bizim normal tükettiğimiz gıda ürünlerindeki olduğu gibi üretim tarihi yazılabilir. Bu da güzel bir detay olur diye düşünüyorum. Bu da bu şekilde vakumsuz. Bunu da kutusuna koyuyoruz. Kenara ayırıyoruz. Bunun da ağırlığına bakalım hemen.
Ağırlığımız 1328 gram ve bunun fiyatı da arkadaşlar 379 TL. Bu da ucuz filamentler arasında. Arkadaşlar sipariş verirken X markasını verirken en ucuz neredeyse girdim oradan sipariş verdim. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Dördüncü filamentimiz Filamix. Bu da öneriler arasındaydı. Kutusu gayet şık. PLA Plus gri renk vermişiz. Bunda hemen ağırlığını bakalım. 1345 gram. Hemen kutu açılışını yapıyoruz. Şöyle çıkartalım. Ve tam %100 vakumlu bir şekilde olduğunu görüyoruz. İşte olması gereken bu arkadaşlar. Vakum olayı bu. Bu da bu şekilde. Ve makaronun kenarında düz ve bir şey dikkatimi çekti. Makaronun şu kenarlarında iki tane plastik şey var. Böyle somon gibi, geçme gibi. Bu herhalde mesela Polima kullanıyorum ben. Polima'da böyle bir şey yok. Bunlar herhalde tekrardan makaronu kullanmak için yaptıkları bir şey olsa gerek. Onlar çıkıyordur diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da kenara ayırıyoruz. Rengi de gri. Herhangi bir problem yok. Kenara ayırıp bunu da testini yapacağız arkadaşlar. Bunun fiyatı da 399 TL. Geldik 5. filamentimize, Solvix. Fiyatımız 403 TL. Hemen ağırlığına bakıyoruz. 1340 gram. Herhangi bir problem yok. Bunu da sipariş verirken sanırım gördüğüm bir markaydı. Önerilerde yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Bunu da açıyoruz. PLA olarak siyah renk vermişiz. Herhalde başka bir rengi yoktu. Veya pahalıydı, tam bilmiyorum. Evet, bunda vakumlaması %100 aynı şekilde olması gerektiği şekilde. Mesela şu vakum ağzını çektiğiniz zaman gelmiyor. Filamente tam bir şekilde yapışık arkadaşlar. Olması gereken bu. Az önce bahsettiğim o vida olayı mesela bu filamentte yok. Onu mesela ayrıca kontrol edeceğim. Eğer öyle bir şey yapılmışsa gerçekten güzel bir düşünce. Çünkü eko filament kullananlar var. Onu zaten Polima'nın filamentinde size göstereceğim. Öyle durumlarda makarona ihtiyacımız olabiliyor. Bunu da kenara ayırıyoruz. Bunun da fiyatını zaten 403 TL olarak söylemiştik. Şimdi geldik sıradaki 6. markamız Arnia. Bunu da aynı şekilde ben kendim gördüm. Sipariş verdim. PLA Plus turuncu. Kutusunu hemen çıkartıyoruz ama öncesinde tabii ki ağırlığımıza bakalım. 1305 gram. Şöyle kaldırıyorum. Turuncu rengimizde herhangi bir sıkıntı yok. Vakumlu, evet, ama %100 vakumlu değil arkadaşlar. Az önceki vakumları görmüştünüz. Mesela bunun üst kısımları filamente tam vakumlu değil. Yani işte çok fazla yorum yapamıyorum. Bunun fiyatı da 419 TL arkadaşlar. Bunu da kenara ayırıyorum. Şimdi öncelikle diğer markaya geçmeden önce bunların hepsini ben kendim birebir girip sipariş verdim. Herhangi bir markadan gönderim veya sponsorluk kesinlikle yok arkadaşlar. Bunu da ek bilgi olarak ekleyelim. Şimdi 7. filamentimiz Polima Eco. Benim en çok sık kullandığım markalardan ve ürünlerden bir tanesi. Ağırlığı 1171 gram çünkü içerisinde makaron yok arkadaşlar. Bunun fiyatı ben aldığımda 464 TL'ydi. Şu an belki fazla da olabilir, bilmiyorum. Ben çünkü kampanyaları takip ediyorum. Şimdi burada çıkarttığımız zaman vakumlaması zaten yapılmış. Tam filamente kadar yapışık yani şu kısım, kilit kısmı. Şimdi bu eko filamentler ne oluyor? Diğer markalarda var mı hiç bilmiyorum. Vardır belki. Burada olay biraz daha maliyeti düşürmek. Burada makaronu siz kendiniz basıyorsunuz veya elinizde boşta bir kullanabileceğiniz makaron varsa onu kullanıyorsunuz. Olay şu. Burada bunu makaronu açıp filamenti içine koyuyorsunuz. Koyduktan sonra kapağını kapatıyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki vakum poşetinden çıkartmış olmanız gerekiyor. Şimdi filament makaronun kapağını kapattığınız zaman filamentin üzerinde 3 tane beyaz kelepçe var. Klips. Bunları makaronun şu boşluk kısımlarına zaten hepsi denk geliyor. Keskiyle keserek kullanıma hazır hale getiriyorsunuz. Olay tamamen bu. Ben bu şekilde kullanıyorum. Polima'nın da Eco filamenti bu şekilde. Bunun normal makaronlusu da var. Onu da ekledim. Bunu da kenara ayırıyoruz. 8. filamentimiz Filameon diye geçiyor. 519 lira fiyatımız var. Bu sanırım öneriyle olması gerekiyordu.
Yanlış hatırlamıyorsam hemen bir ağırlığına bakalım abimizin. 1386 gram. Şöyle kutu açılışını da yapalım. PLA Plus vermişiz. Beyaz renk. Bunu da çıkartıyoruz. Bunun kilit nerede? Burada. Evet arkadaşlar, bu da kilitlenmiş ama vakumlanmamış. İçinde hava var. Herhangi bir vakum yok. Ki zaten şu kilit kısımları da bir işkence görmüş. Tek seferde büyük ihtimal eritilememiş. Kilitlenmemiş. Birkaç kere buraya şey yapmışlar. Büyük ihtimal buradan ya hava aldı ya da vakumlayamadılar. Yani böyle şeyleri görmek gerçekten üzücü arkadaşlar. Bunu yani şu da olabilir. Ürünü kutusuna koyduktan sonra vakumu bozulma ihtimali var mıdır bilmiyorum ama yani bence doğru vakumlama yapılıyorsa, doğru kilitlenme yapılıyorsa yani bir yılda dursa bence herhangi bir problem olmaması gerekiyor. Bunu da kenara ayırıyoruz. Evet de bunun fiyatı da 519 lira arkadaşlar. Flameon diye filament markamız. Şimdi bir sonraki Kingron. Bu da gördüğüm markalardan bir tanesi sipariş verirken ve bu ürün diğerlerine göre şöyle. Kutusu gayet para harcanmış arkadaşlar. Buradan görünüyor mu bilmiyorum ama basit bir kutu değil, böyle yüzey falan çok güzel. Ve içerisinden filamentimizi çıkartıyoruz. Öncesinde tabii hemen ağırlığımıza bakalım. 1286 gram. Bunun fiyatı da arkadaşlar 547 TL. Turuncu renk sipariş vermişiz. PLA olarak geçiyor. Renginde herhangi bir problem yok. Tam turuncu. Vakumlaması %100. Bakın şu kilit kısmındaki şey gelmiyor. Filamente tam yapışık. Yani tam vakumlama. Herhangi bir problem yok. Bu markayı da gerçekten merak ediyorum. Rengi çok tatlı çünkü. Bunu da kenara koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik 10. filament markamıza, Elas. Bunu ben post paylaştıktan sonra birisi, daha doğrusu bir ABS filament videoma Elas markasını kullanmamı önerdi. Kendisinin memnun olduğunu vesaire. Daha yorum görür görmez hemen girip sipariş verdim. Hiç bakmadım yani. Dedim ki hemen bunu da video içerisine ekleyelim diye. Ürün kutusu bu şekilde. Ağırlığına bakıyoruz. 1369 gram. Herhangi bir problem yok. Hemen açılışını yapalım. Fiyatımız da 550 TL arkadaşlar. Bunu da yeşil olarak PLA Plus vermişiz. Şöyle çıkartıyoruz. Vakumlaması %100, herhangi bir problem yok. Ve bunda da aynı şekilde o bahsettiğim şurada 2 tane vida şeyi var. Bunda bildiğim vida var ya. Öbürü plastikti. Bunlar büyük ihtimal sökülüyor. Sökülüp makaron ayrılıyor. Daha sonra tekrardan kullanmamız için diye düşünüyorum. %99 öyledir diye düşünmek istiyorum ki öyle gibi görünüyor. Bunu da hemen kutusuna koyuyoruz arkadaşlar. Herhangi bir problem yok bunda. Geldik 11. filamentimiz Valmet. Bu da önerilenler arasındaydı. Çok fazla bununla ilgili yorum okudum. Bununla ilgili de hemen ağırlığımıza bakalım. 1328 gram. Hemen kutu açılışını yapıyoruz. Bunun fiyatı arkadaşlar 589 lira. Artık fiyatlarımız yükselmeye başladı. Şöyle çekiyoruz. Bunu kırmızı verdim herhalde. Bakayım. Kırmızı veya bordo olması lazım. Koyu kırmızı. Aynen bordo olarak diye geçiyor. Renklerinde herhangi bir problem yok. Diğer aldığım markalarda da. Vakumlaması tam %100 arkadaşlar. Bir problem yok. Şöyle gösteriyorum. Bunu da hemen kutusuna koyuyoruz. Şimdi bazıları X markasını çok seviyor. Bazısı ben ondan nefret ediyorum diyor. Arkadaşlar bu yani değişiyor. Bunun önüne geçemeyiz. Yani gerçekten şu iyi marka diye bir şey yok arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Şimdi 12. filamentimiz Porima'nın normal standart makaronlu PLA'sı. Bunun fiyatını ben aldığımda 636 liraymış. Gerçekten çok yüksek. Normalde 500 küsür lira olması lazımdı ama bunu niye böyle almışım hiç bilmiyorum. Büyük ihtimal ihtiyacım var diye. Hemen ağırlığına bakıyoruz. 1368 gram. Hemen kutu açılışını yapalım. Bunda PLA siyah vermişim. Vakumlaması normal olması gerektiği gibi. Herhangi bir problem yok. Bunu da hemen kenara koyuyoruz. Beni genelde bambucu ve
polimacı diyebilirler. Ben bambucu falan değilim. Bambuyu önerme sebebim yazılımsal olarak gerçekten şu an markalar arasında en iyi marka. Ya o yüzden, yoksa başka bir şey yok yani, babamın oğlu değil. Porima'da şöyle, yani ben bir ürünü kullanıyorsam ne olursa olsun, eğer memnunsam ve sorun yaşamıyorsam ben o ürünü kullanmaya devam ederim. Yani bir macera arayıp gidip de başka bir ürün kullanmam. Çünkü benim işimi görüyor. O yüzden yani Porima. Ya tabii ki arada Elogo'nun, Creative'in, Asus'un vesaire ürünlerini kullanıyorum. Zaten onları da bu videoya eklemedim. Çünkü onları eklemeye gerek yok. Onlar kendini kanıtlamış markalardan. Şimdi geldik sonuncu markamız Zagze. Şimdi ben bu filamenti gerçekten merak ediyordum. Niye? Bu şu an piyasada alabileceğiniz o bambuyu vesaire kenara koyuyorum. Türkiye için en pahalı filamentlerden bir tanesi. Aldığım fiyat 768 TL. Hemen ağırlığına bakıyoruz. 1260. Bir problem yok. Şimdi Zagze şöyle. Bu ismi duyanlar mutlaka vardır. Bilmeyenler için Zagze Türkiye'de yazıcı üretimi yapan markalarımızdan bir tanesi. Başka marka var mı bilmiyorum ama Zagze'yi ben duymuştum. Hatta videoları vardı, üretim şeyleri falan, onlara bakmıştım. Onların ürettiği filament, yani kendileri mi üretiyor hiç bilmiyorum. Belki fason yaptırıyorlardır. Bir bilgi sahibi değilim. Ama gerçekten alıp denemek istediğim bir üründü. Fiyatı pahalı olduğu için yani bunun bir şeyi olması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi çıkartıyoruz kutusundan. Ahşap makaronla geliyor. Birazcık Creative gibi ve Asus'un ürünleri gibi. Vakumlamasında herhangi bir problem yok. Sarı renk sipariş vermişiz. Yani rengi normal sarı. Bir problem görünmüyor. Bunu gerçekten merak ediyorum. Bununla ilgili bir tane basmam gereken model var. Özellikle sarı sipariş verdim. Onu da deneyeceğim. Eğer bir olumsuzluk yaşarsam bunu kesinlikle ayrı bir story'de paylaşırım veya posta. Bunu da kenara ayırıyoruz arkadaşlar. Şimdi ürünlerimizin tamamı bitti dostlar. Şimdi burada izlememiz gereken, ben şimdi bunları tek tek çıkartıp hazırladığım test modelinde basacağım. Sizler sırayla hızlı bir şekilde o baskıları da göreceksiniz. Baskıdan sonra inceleme videoları yapacağız. Herhangi baskıda problem var mı yok mu diye. Daha sonradan artık takdir sizin. Ama burada önemli olan, biliyorsunuz, paketleme önceliğimiz. 2-3 tanesinde sorun olduğunu gördük. Vakumlaması iyi değildi. Bunun haricinde fiyat karşılaştırmasını tamamen size bırakıyorum. Bunlar değişken olacaktır. 3 tane alırsanız daha ucuza gelir. Başka kampanyaları takip ederseniz daha ucuza gelir. Burada takdir sizin. Şimdi test videosu benim için uzun olacak. O yüzden onun montajı vesaire hızlı bir şekilde bitirip yayınlamayı düşünüyorum. Şimdi geçelim test kısmına. Evet dostlar, sonunda testlerimiz bitti. Gerçekten inanılmaz bir vakit harcadım ve hepsiyle tek tek uğraşıp testlerini tamamladık çok şükür. Şimdi buraya kadar geldiysen şayet, yani bu kadar emeğin karşılığında bu videoya bir beğeni atarsan gerçekten beni mutlu edersin. Elbette ki kanala abone değilsen aşağıdan abone olabilirsiniz ve ayrıca bu filament markalarıyla tecrübesi olanlar veya başka markalarla ilgili tecrübesi olanlar mutlaka aşağı yorum olarak yazarsa, bu yorumlar sayesinde 3D yazıcıdaki kullanıcılarımız birbirlerinden geri bildirim almış olacaktır. O yüzden hepimiz için bu tarz paylaşımlar gerçekten önemli. Şimdi test için standart bir bench basmak istemedim. Çünkü bench'e her filament basacak. Bunda herhangi bir problem yok. O yüzden şöyle bir helikopter modeli belirledim kendimce. Şimdi bu model normalde full destekle basılması gereken bir model ama herhangi bir destek kullanmadan sadece şu kanat kısmının ortasına bir destek attım. O da desteğin sökülme kısmını kontrol etmek için. Onun dışında komple hepsi destekli basılması gerekiyor. Şimdi bu yüzden tüm modellerde, tüm filament markalarında baskı hataları mevcut. Bunun sebebi, örnek veriyorum, dikiş ayarını ben random yaptım. Olabildiğince dikiş izleri de belli olsun diye. Normalde dikiş izlerini arkaya atıp herhangi bir dikiş izi görmeyebilirdik. Bunu istemedim. Bunun dışında baskı hız ayarlarını zaten ekrana gelecek. Hepsini de aynı şekilde kullandım. Bunun dışında PLA olanların sıcaklık değerleri hepsi aynı. PLA Plus'larınki aynı. Bu sayede eşit bir şekilde hepsine aynı şansı tanıdık. Tabii ki bunların içerisinde 5-10 derece aşağı yukarı oynayarak baskı kalitenizi elbette ki düzeltebilirsiniz. Bunda herhangi bir problem yok. Bununla birlikte
tüm marka filamentlerinde düzgün baskılar almak mümkün. Elbette işlerinde iyi, kaliteli olanlar olacaktır. Bunu kıyaslamak, bunu hemen şu marka çok iyidir demek gerçekten yanlış. O yüzden öğrenmesini istediğiniz markaların filamenti varsa bu videoda zaten bunun kutu açılışıydı vesaire hepsini görmüş oldunuz. Benim de ve sizlerin de bazı sorulardaki merakını gidermiş olacağız. Şimdi test modellerimizi incelerken hepsinden birer tane şöyle 10 santimlik filamentle koparttım. Bunların ekstra kontrollerini yapacağız. Kumpasla kalınlıklarını ölçeceğiz. Aynı zamanda bazı filamentler gerçekten çok kırılgan oluyor. Bunlar combo cihazı kullananlarda o cihazın kuvvetindeki çekmesinde bazen filamentler kırılabiliyor. Bununla ilgili bazı şikayetler var. Tabii bu hangi marka vesaire bunlar tamamen göreceli. Bununla birlikte videonun başında montajını yaparken izledim. 2-3 tane filamentin fiyatında ufak bir düzeltme yaptım. Onu görmüşsünüzdür. KDV'siz fiyatını söylemişim ben size. Yine buradan da hatırlatmak istedim. Şimdi sırayla geçelim. Hızlı bir şekilde filamentin vakumundan açılışını, baskı süresini ve sonrasından buradan fiziki de incelemesini yapalım. Sevgili dostlar, şimdi hatta başlıyoruz. Videoyu izlediniz zaten. Normalde baskımız şu şekilde tabloda basılıyor. Bunda normalde full destek kullanılması lazım. Kanat kısmında, üst kısmında, şuralarda ve iç kısımda. O yüzden baskının zor olması için sadece şu kısımda destek kullandım. Bu da sadece desteğin ayrılmasını kontrol etmek için. Şimdi tablodan çıkartırken bu destek direkt ayrıldı. Bunda bir problem yok. İkinci kontrol etmemiz gereken şey bizim pervane kısmı. Bunun pervanesi hareket etmiyor arkadaşlar. Diğerlerinde problem yok. Ama bunda problem var. Artık şu aradaki katman boşluğu dayanık. O dönmesini sağlayacak yerde artık filament fazla mı şey oldu bilmiyorum. Herhangi bir dönme yapmıyor. Bunun bilgisini vereyim. Bu ikinci baskıda aynı şekilde olduğu için üçüncüyü de denemedim. Şimdi burada sarkmaları görüyorsunuz. Ve şurada da dikiş izlerini göreceksiniz. Bunlar zaten diğer modellerde de var. Olabildiğince hatalı bir baskı yapmaya çalıştım. Yani kusurları kapatmak istemedim. Normalde şu dikiş izleri baktığımız zaman görünmemesi gerekiyor içe aldığımız zaman. Ama herhangi bir şey yapmadım. Şurada ters baskı olduğu için şuralarda da normalde destek olması gerekiyor ama destek atmadığım için buradaki sarkmaları görmek istedim. Çok bir sarkma yok. Gayet olması gereken şey ama şu arkadaki bölgede sarkmalarımız mevcut. Genel yazımız fena değil. Yani okunuyor ama öyle net bir okuma kesinlikle yok. Üst kısmında kontrol ediyoruz. Yine buralarda sarkmamız mevcut. Aynı şekilde burada. Genel olarak bu şekilde. Şimdi bunun filamentinde aynı şekilde kumpasla ölçeceğiz. Biliyorsunuz bunlar 1.75 ama 1.70 ile 1.80 çıkabilir. Problem yok. Onun aşağısı yukarısı mevcut ayarlarından sapmış oluyor. Kontrol ettiğimiz zaman 1.82, 1.70, 1.80, 1.81. Ne sıkıyorum ne şey yapıyorum. Tam olması gerektiği şekilde ölçüyorum. 1.81 arkadaşlar. Yani normalde 1.75 olması gerekiyor. Hadi 1.80'e kadar sapma olabilir, sorun yok ama 1.80 üstte olduğu için bu da mevcut ayarların yani filament kalınlığının sürekli değiştiğini de görebiliriz. Aynı şekilde burada filamentin şöyle yaptığımız zaman direkt koptuğunu görebiliyoruz. Bu tarz filamentler gerçekten combo cihazlarda problem yaratabiliyor kuvvet uygulandığı zaman. Bunun dışında ben de ağırlığını tartmak istedim. Yani gerçekten merak ediyorum herhangi bir farklılık var mı modellerde. Şöyle koyuyoruz. 14 gramlık bir modelimizin ağırlığı var arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz bunun vakumu yoktu. Bu şekilde geldiydi ve filamentler arasındaki en pahalı ürünlerden bir tanesiydi. Şimdi geçelim diğer modelimize.
Şimdi diğer modelimiz Filozof'un filamenti arkadaşlar. Turuncu PLA Plus. Şimdi bunu da görüyorsunuz. Desteğini bilerek yani olabildiğince koparmadan sökmeye çalıştım. Zaten tablodan ayırırken birazcık yarısı geldi. Şöyle çektiğimiz zaman desteğimiz de rahatlıkla ayrılıyor. Burada gördüğünüz gibi pervane çok rahat bir şekilde hiçbir zorlama yapmadan çıkarttığımız gibi modeli direkt dönmeye başladı. Olması gereken bu. Şimdi burada hemen kontrol ediyoruz şu dış yüzeyini. Bunda mesela dikiş izleri diğerine göre çok belli olmuyor arkadaşlar. Kamerada ne kadar görünüyor bilmiyorum. Bunun dışında zaten şuradaki sarkmalar tüm filamentlerimizde mevcut ama burada kontrol etmemiz gereken yine şuradaki yazı kısmı az öncekine göre birazcık daha iyi gibi görünüyor. Aynı şekilde şuradan baktığımız zaman şu kısım benim dikkat ettiğim yer. Burada sarkma olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Normalde şurada bir sarkma olması gerekiyor destek olmadığı için. Aynı şekilde iç yüzeyini kontrol ediyorum. Bu da büyük bir destek olması gerekiyor. Ama herhangi bir yani yüzey tam hatasız değil elbette ama yani herhangi bir sarkma yok. Bunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Ayak kısmında burada hepsinde aynı şekilde. Buradaki artık hızlardan kaynaklı mı bilmiyorum ama burada ufak bir sarkma olduğunu görebiliyoruz. Şurada da hafif aynı şekilde bir yüzey olduğunu görebiliyoruz. Onun dışında genel şöyle hatlarına baktığımız zaman herhangi bir problem görünmüyor. Gayet yani okey olunabilecek bir baskı türü arkadaşlar. Bir problem yok bunda da. Şimdi gelelim hemen filamentimizi kontrol etmeye. Burada kumpasımızı alıyoruz yine. Şuradan baktığımız zaman 1.70 olarak görüyoruz. Dediğim gibi 1.70, 1.75, 1.70-80 ideal olması gerek. Hafif sapma olacaktır zaten. Şimdi bunu da kontrolünü yapalım. Şimdi az öncekini gördüğünüz tık diye kırıldıydı. Bunda herhangi bir kırılma yok arkadaşlar. İşte bu tarz filamentler combo cihazlarda yani AMS modüllü filament kutucularında rahatlıkla kullanılabiliyor. Ama az önceki bir tak gibi kırılanlar herhangi bir kuvvet geldiği zaman kullanıcılar sorun yaşayabiliyor. Şimdi bunu da ağırlığını kontrol edelim. Ağırlığımız 12 gram arkadaşlar. Filozofla ilgili de inceleme kısmımız bu şekilde. Şimdi bir sonrakine geçelim. Evet dostlar şimdi İstanbul Filament'te devam ediyoruz. İstanbul Filament'te de desteğimiz zaten ayrılmıştır rahat bir şekilde. Pervanesinde herhangi bir problem yok. Hemen şu alt kısmı yüzeyine bakıyorum. Herhangi bir sarkma gözle görülür var mı? Yok diye görünüyor. Şu yüz kısmına bakıyoruz dikiş kısımlarına. Dikişler belli ama şu kısımda herhangi bir böyle rahatsız edecek bir sarkma kesinlikle yok. Şu kısımlar yine diğerlerinde olduğu gibi aynı. Genel yüzeylerine bakıyoruz. Bir problem var mı böyle ekstrem? Yok. Yazı kısmımız biraz daha belirgin renkten dolayı mı bilemedim onu. Diğer renklerle de kıyaslamasını yaparız. Şu kısımlarda herhangi bir sarkma yok. Buralar normalde bayağı bir üstte kalıyor. Destek kullanılması gerekiyor ama herhangi bir hatamız yok arkadaşlar. Şimdi burada hemen filamentimizin kumpaslarını ölçümünü yapalım. Şöyle bakıyoruz. 1.76, 1.77 olarak çıkıyor arkadaşlar. Hemen burada da sağlamlık testini gerçekleştirelim. Gördüğünüz gibi hemen kopmuyor. Bayağı bir uğraşmamız gerekiyor. Bu da bu şekilde istediğimiz şey bu. 13 gramlık ağırlığımız var arkadaşlar. İstanbul Filament'te bu şekilde.
Şimdi geldik MicroZ'ye arkadaşlar. MicroZ'de de aynı şekilde destek üzerinde sökülürken sökülmedi. Şuradan desteği söküyoruz. Bunda mesela ipliklenme olmuş arkadaşlar. Diğerlerinde ipliklenme yok. Bunda şöyle çok hafif ipliklenmeler var kenarlarında. Niye böyle bilmiyorum. Şimdi burada pervanemiz çalışıyor. Herhangi bir problem yok. Ama şöyle söyleyeyim. Diğerlerine göre biraz daha şey gibi böyle sanki takılıyormuş hissi var. Şimdi burada gördüğümüz üzere şu kısım baya bir sarkma var arkadaşlar diğerlerine göre. Gördüğünüz üzere şu kısımda da aynı şekilde baya bir ciddi sarkma var. Ve iç kısmını kontrol ettiğim zaman şurada, şimdi burası çok düz bir yüzey değil baskıda ama çok bir sarkma olmadığı için tatmin edici, ama bunda böyle çok böyle artık sarktığını belli ediyor. Biraz rahatsız edici. Şimdi şu kısmını da kontrol ediyoruz. Şurada arada da baya bir sarkmalar var. Aynı şekilde. Ve yazı kısmının olduğu, yani şu kısımlar biraz daha böyle katmanın böyle hatalı olduğu daha belli oluyor. Bu renginden dolayı çok olduğunu düşünmüyorum ama mutlaka etkisi vardır. Şu kısımda diğerlerine göre herhangi bir sarkma yok ama şuradaki belirgin katman şeyleri daha net görünüyor. Büyük ihtimal renginden olsa gerek. Onun dışında şöyle altına bakıyoruz. Herhangi bir problem yok. Şu kısımda dikiş izlerimiz daha belirgin görünüyor. Bununla birlikte hemen filamentimizi de kontrol edelim. Aldık. Şöyle ölçümünü yapıyoruz. 1.70 olarak görünüyor arkadaşlar. Hemen sağlamlık testini de yapalım. Hemen kopma olmadı. Herhangi bir problem yok. Ağırlığımızı da kontrol edelim modelimizin. 13 gramlık ağırlığımız var. MicroZ'de bu şekilde arkadaşlar. Bir sonrakine geçelim. Evet, diğer markamız Flamix arkadaşlar. Hemen şöyle alıyoruz modelimizi. Desteğimiz böyle yarım yarım ayrılmış şekilde. Hemen şuradan tuttuğumuzda, çektiğimizde direkt geliyor. Herhangi bir problemimiz yok. Pervanemiz çok rahat dönüyor. Herhangi bir takılma vesaire kesinlikle yok arkadaşlar. Bunda mesela diğerine göre görüyorsunuz sarkma yok gibi. Şuradaki bölüm var. Bu tamamen filamentin bitiş kısmı ile alakalı. İç kısmını kontrol ediyorum. Yani çok rahatsız edici değil. Çok böyle bir sarkma vesaire yok şurada. Gayet düzgün baskısını yapmış. Aynı şekilde şu kısmını kontrol ediyoruz. Bir sarkma yok. Mesela bunun yüzeyi az öncekine göre daha güzel, daha temiz. Burada dikiş izlerimiz tabii ki de belli ama yüzeyimiz gayet net. Herhangi bir problem yok. Şu kısım gayet düzgün, pürüzsüz diyebilirim. Yazı kısmı da aynı şekilde okunacak seviyede arkadaşlar. Burada Flamex'in hemen filamentini de kontrol edelim. Şöyle kumpastan bakıyoruz. 1.70 olarak görünmekte dostlar. Hemen sağlamlığına da bakalım. Direkt tık diye kırılmıyor arkadaşlar. Bayağı uğraşmak gerekiyor. Ağırlığımızı da kontrol edelim modelimizin ve bitirelim arkadaşlar. 12 gramlık bir ağırlığımız var. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Bir sonrakine geçelim.
Evet, Solvix'e devam ediyoruz dostlar. Bu da tablodan alırken destek kısmı direkt ayrıldı. Herhangi bir problem olmadı. Pervanemiz çok rahat bir şekilde dönüyor. Bunda problem yok. Şimdi hemen kontrol ediyoruz aynı yerlere. Şu yüzey kısmına baktığımız zaman bir sarkmamız yok. Yüzeyimiz gayet iyi. Dikiş izlerimiz zaten belli oluyor. Bir problem yok. Şu kısım zaten gayet ideal, tatmin edici şekilde. Bir sarkma yok. Şu ipler hariç. Bunlar hepsinde var arkadaşlar şu kısım. Bunlara takılmayın. Şu kısım önemli. Burada herhangi bir gözle görülür bir sarkma yok. Şu kuyruk kısmına bakıyoruz. Yüzeyimiz gayet temiz. Herhangi bir problem yok arkadaşlar. Şu kuyruk kısmının hepsinde katman izi belli oluyor. Çünkü burada normalde destek atılması lazım. Ve şu yüzey gayet düz. Şurada sadece ufak bir filament ucu var hepsinde. Bu da desteğin en son kısmının bittiği yer. Ondan kaynaklı. İç yüzeyini yine kontrol ediyorum. Bununki daha düzgün, daha iyi gibi görünüyor arkadaşlar. Herhangi bir pürüz yok. Gayet başarılı bir şekilde. Kameraya çok yansıyor mu bilmiyorum ama şu kısım gayet tatmin edici şekilde. Bu modelde bu şekilde arkadaşlar. Şimdi filamentini kontrol edelim. Zolvix'in şöyle bakıyoruz. 1.72 olduğunu gösteriyorum size. 1.72, 1.73 herhangi bir problem yok. Hemen sağlamlığına bakalım. Bu da bükülüyor ama herhangi bir kopma yapmıyor. Şimdi hemen ağırlığımızı da kontrol edip bunu da tamamlayalım dostlar. 12 gramlık bir ağırlığımız var. Solvix filamenti de bu şekilde. Bir sonrakine geçelim. Şimdi arniye ile devam ediyoruz arkadaşlar. Destek kısmı üzerinde şöyle tuttuğumuz zaman o son filament şeyi tutuyor zaten. Çektiğim zaman direkt geliyor. Pervanemiz çok rahat bir şekilde dönüyor. Herhangi bir problemimiz yok arkadaşlar. Bunun yüzeyi sanki bana biraz daha böyle tatmin edici gibi geldi. Umarım renginden dolayı değildir. Şimdi kontrol edeceğiz dostlar. Şimdi şurada yazı kısmımızın kuyruk kısmına bakıyoruz. Yüzey gayet temiz, güzel. Herhangi bir problem yok arkadaşlar. Şu kısım, yani şu bahsettiğim sarkmanın olabileceği dediğim kısım şöyle ters basımda gayet çok iyi ve çok güzel görünüyor arkadaşlar. Doğrusu şaşırdım diyebilirim. Şu yüzeyde çok az belirgin olarak görünmekte. İç yüzeyini kontrol ediyorum direkt. Gerçekten az önceki gibi düzgün, tatmin edici seviyede dostlar. Kısımlara bakıyoruz. Şurada çok hafif bir sarkma var. Onun dışında herhangi bir problem yok. Burada da kontrol ettiğimiz zaman herhangi bir problem görünmüyor arkadaşlar. Genel yüzeyleri gayet tatmin edici bir şekilde, bir problem yok gibi. Şimdi gelelim hemen filament kontrolümüze. 1.70 olarak çıkmakta. Hemen sağlamlığına bakalım. Bu da hemen kopmuyor dostlar. 12 gramlık ağırlığımızda da arniye filamentimizin de tamamlıyoruz. Bir sonrakine geçelim.
Evet, geldik Porima Eco'ya arkadaşlar. Biliyorsunuz iki tane Porima vardı. Sadece bir tanesini kullandım testinde. Çünkü ikisi de aynı. Biri makaronlu, diğeri de makaronsuz. Şimdi bu Eco kısmında zaten testlerimizi aynı şekilde çekiyoruz. Şimdi şöyle, normalde bu beni şaşırttı diyebilirim. Yani biraz daha iyi bir baskı bekliyordum. Yani baskı diğerlerine göre tabii ki tatmin edici ama daha iyi bir sonuç bekliyordum. Bunun sebebi şöyle olsa gerek. Şimdi ben normalde Polyma için özel bir profil kullanıyorum. Kendi ayarladığım, yaptığım testlerden sonra. O ayarları kullanmadığım için belki böyle bir sonuç almış olabilirim. Bu da şöyle olabilir arkadaşlar. Diğer filament markalarında dediğim gibi, yani bireysel doğrudan bir ayar yaparsanız bu baskı kaliteleri biraz daha düzgün hale gelir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi pervanemiz çok rahatlıkla dönüyor. Bunda herhangi bir problem yok. Şu yüzey kısmımız aynı şekilde, herhangi bir sarkma vesaire yok. Dikiş izlerimiz tabii ki de çok az belirgin. İç kısmını kontrol ediyorum. Herhangi bir problem yok arkadaşlar. Şu kısımlarda da aynı şekilde öyle gözle görülür bir sarkmamız yok. Şu filament kısımlarını çok görmeyin arkadaşlar. Bunlar hepsinde var zaten. Genel yazı kısımlarımızın kanat kısmının olduğu yerde aynı şekilde gayet düzgün. Yani bir problem yok gibi. Şimdi geldik filamentin ölçüsüne arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Şöyle baktığımız zaman 1.71 çıkıyor arkadaşlar. 1.72'ye çıktı. Hemen kontrolü yapıyoruz. Hemen çıt diye kırılmıyor. Bu önemli arkadaşlar. Çıt diye kırılmayacak. Bu tarz filamentleri AMS modülü gibi yerlerde kullanamazsınız. Problem yaşarsınız. Ağırlığımızı da kontrol ediyoruz. Koyduğumuz zaman 13 gram arkadaşlar. Bunu da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, diğer markamız Flameon arkadaşlar. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Daha fazla uzatmadan desteğimiz ayrılıyor. Herhangi bir problem yok. Pervanemiz dönüyor sorunsuz bir şekilde. Şimdi burada kontrol ettiğimiz zaman yüzeyde herhangi bir sarkma yok ama şu katmanlar biraz daha belirgin. Dikiş izleri daha az belirgin bunda. Kuyruk kısmında herhangi bir problem yok gibi. Ayak kısmında da aynı şekilde tatmin edecek seviyede arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, şimdi bu da beyaz. Az önceki Porimeko da beyaz ama bu biraz daha böyle soluk beyaz. Yani böyle resimdeki beyaz renk değil, onu söyleyeyim. Bunu baskıda fark ettim. Şu alt kısımlarında herhangi bir problem yok. Bu da bu şekilde. Hemen şimdi filamentin kısmına bakalım. Kumpasla ölçüyoruz. 1.73, 1.71, 1.72 çıkıyor arkadaşlar. Hemen sağlamlığına bakalım. Hemen kırılmıyor. Hemen tık diye kırılmıyor arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Ağırlığımızı kontrol ediyoruz. 13 gramlık ağırlığımızla Flameon filamentimize veda ediyoruz. Geldik Kingkron'a arkadaşlar. Şimdi Kingkron'da da hemen böyle kontrollerini yapıyoruz. Desteğimiz zaten ayrılmak üzere. Şöyle tuttuğumuz zaman direkt geliyor. Pervanemiz sorunsuz bir şekilde dönüyor. Bir problem yok. Şimdi burada yüzey kısmına bakıyoruz. Bir problem yok. Sarkma yok ama burada dikiş izleri büyük ihtimal kırmızı olduğu için çok belirgin gibi görünüyor. Ve şu kısımda çok bir ince katman çizgisi var. Videoda görünüyor mu tam bilmiyorum ama problem yok, yani tatmin edecek seviyede. İç kısmına bakıyoruz. Bir sarkma vesaire gözü görülür yok. Hatta bunun yüzeyi daha düzgün gibi görünüyor arkadaşlar. Şu kısmına bakıyoruz. Evet, şurada ufak bir sarkma olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde şurada da görüyoruz. Şunlar zaten hepsinde var. Bunda problem yok.
Hemen kanat kısmına bakıyoruz. Yüzey gayet düzgün, temiz. Yazı okunabilecek şekilde. Onun dışında diğer şöyle bakıyoruz, gözle görülür başka bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Şu kısım zaten hepsinde var. Bu da bu şekilde. Hemen filamentini kontrol edelim. Kumpası alıyoruz elimize. Şöyle ölçümünü yapıyoruz. 1.71 olarak çıkıyor. Kontrolünü yapalım sağlam mı diye. Evet, hemen tık diye kırılmıyor. Bunda da aynı şekilde ağırlığımızı da kontrol ettiğimiz zaman Kingcron filamentimizi de tamamlamış oluyoruz 13 gramla. Evet dostlar, Elas'la devam ediyoruz. Buna bela okuyanlar da var, övenler de var. Değişik bir filament markası. Gerçekten merak ediyordum. Desteğimiz direkt hemen ayrılıyor. Hepsinde aynı zaten görüyorsunuz. Bir problemimiz yok. Pervanemiz çok rahat bir şekilde dönüyor. Bunda da problem yok. Hemen yüzeyi kontrol ediyoruz. Bir sarkma yok. Dikiş izlerimiz çok az belirgin bunda. İç yüzeyimiz diğerlerine göre bir tık daha zayıf. Herhangi bir sarkma yok ama yüzeyin kalitesi olarak biraz daha iyi olabilirdi. Şu kısımlarda bir problemimiz yok. Aynı şekilde şurada da kuyruk kısmına bakıyoruz. Burası gayet düzgün. Yazı okunabilecek seviyede. Kuyruk kısımlarında herhangi bir problem olmadığını görüyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi filamentimizi hemen kontrol edelim. Tam 1.75 diyecektim. Değmiş 1.73 arkadaşlar. Hemen burada da sağlamlığını kontrol edelim. Tık diye kırılma yapmıyor. Ağırlığımıza da baktığımız zaman Elas filamentimize de veda diyoruz 13 gramla. Evet, geldik Valmet'e. Valmet'te de aynı şekilde şöyle desteğimizi ayırıyoruz. Rahat bir şekilde geliyor, hiç problem yok. Şöyle pervanemizi de kontrol ediyoruz. Gayet akış bir şekilde dönüyor. Şimdi yüzeyimizi kontrol ettiğimiz zaman bunun yüzeyini, yani şu kısmının sarkma olması gereken yerle şu alt kısmının gayet düzgün olduğunu görüyorum arkadaşlar. Hatta dikiş izlerinin çok daha az olduğunu söyleyebilirim. Yani 3 yüzeyini kontrol ediyorum. Yani şu ana kadar baktıklarımın en düzgünü diyebilirim arkadaşlar. Kamerada çok belli olmuyor biliyorum ama yani şurada çok düzgün bir yüzey olduğunu söyleyebilirim. Şu kısmına bakıyoruz. Şurada hafif bir sarkma filament parçacığı var ama niye öyle olmuş hiçbir fikrim yok. Şurada bir problem yok ama şu katmanda bir ayrışma var arkadaşlar. Bunun da şu kuyruk kısmı biraz daha diğerlerine göre zayıf gibi geldi arkadaşlar. Şu kısmı özellikle. Yazımızda herhangi bir problem yok. Okunuyor gayet net bir şekilde. Diğer yüzeylerinde de bir problem yok ama şu iç kısım, pardon şurası beni şaşırttı gerçekten. Bu da bu şekilde. Hemen şimdi filamentimizin kontrolünü de yapalım. .70 olarak çıkıyor. Sağlamlığına bakıyoruz. Bu da tık diye kırılmadı ama sanki biraz daha zayıf gibi geldi arkadaşlar. Ağırlığımızı da kontrol ettikten sonra 12 gramla Valmet'e de veda ediyoruz. Bir sonraki filamente geçebiliriz.
Evet, geldik Zagze'ye. Biliyorsunuz en pahalı filamentlerden bir tanesi kendisi. Hemen kontrolünü yapalım. Şimdi desteğimiz burada ayrılmadı ama tık diye direkt geldi arkadaşlar. Bir problemimiz yok. Pervanemiz zaten dönüyor rahat bir şekilde. Bir problemimiz yok. Şimdi burada kontrol ettiğimiz zaman hemen iç yüzeyini kontrol ediyorum. Herhangi bir sarkma falan var mı diye. Gayet düzgün. Az önceki Valmet gibi bir yüzey var arkadaşlar. Ayak kısmını kontrol ediyoruz. Şurada çok hafif bir katman şeysi var arkadaşlar. Kamerada çok net belli oluyor mu bilmiyorum ama bu şekilde. Şurada da aynı şekilde herhangi bir problemimiz yok. Dikiş izlerimiz bunda çok az görünüyor arkadaşlar. Renkten dolayı olduğunu çok düşünmüyorum ama yani görünüyor ama o kadar çok belirgin değil arkadaşlar. Yani o yuvarlak topçuk şeyi çok az bırakmış gibi. Yazımızda herhangi bir problem yok. Şu yüzeyimiz gayet temiz. Şurası da aynı şekilde. Genel hatlarına baktığımız zaman bir problem yok. Şimdi gelelim hemen filament parçacığından kontrolünü yapmaya. Hemen ölçümünü yapıyoruz. 1.73, 1.72, 1.71'e kadar düştük. Hemen sağlamlığına bakalım. Evet, diğerlerine göre biraz daha zor büküldü ve sağlam olduğunu görüyoruz. Ağırlığımızı da kontrol edelim ve Zagze'yi de bitirmiş olalım arkadaşlar. 12 gramlık bir ağırlığımız var. Bu da bu şekilde. Evet dostlar, test videomuzu da tamamladık. Video gerçekten inanılmaz uzun oldu. Şimdi test videosunda ne anladınız? Yani burada şu filament daha iyidir diye bir çıkarımı kesinlikle yapmayacaksınız. Öncelikle bunu unutmayın. Burada bizim dikkat etmemiz gereken abuk subuk saçma sapan markalara bulaşmayacağız. Mesela bunlardan bir tanesi DAT. Gördüğünüz kalitesini, paketlemesi de dahil aynı şekilde. Bunun dışında dikkat etmemiz gereken bir fiyat. Fiyatın makul olması arkadaşlar. Filament çünkü sürekli tükettiğimiz bir malzeme türü. Bu yüzden önceliğimiz fiyat olacak. Daha sonra paketlemesini vesaire markaya göre bir tercih yapabilirsiniz. Ama bunun dışında gerçekten bir markanın filamentini kıyaslamak istiyorsak bence mühendislik filamentleriyle olması gerekiyor. Şimdi dersin ki abi niye o zaman PL aldın? Gerçekten onu yapmam bu kadar markayla imkansız. Çünkü her markada aynı filamentler yok. Ve aynı zamanda onları basmak çok uzun sürdüğü için inanılmaz vakit alacaktır. Ama bir sonraki videoda önceliğim petçi ile ilgili bir video çekmek. Daha sonradan ABS başta olmak üzere ASA filamentle maksimum 5 markayı geçmeyecek şekilde güzel büyük bir model baskısı yapacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz o filamentlerde bizim için önemli olan ısı derecelerinde bizi zorlamadan düzgün yüzeyler elde etmemiz gerekiyor. O yüzden onun testi biraz daha uzun olacak ama daha kolay olacaktır. O yüzden genel bu şekilde markalar. Beni izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Dediğim gibi herhangi bir fikriniz varsa markalarla ilgili kullandığınız filament türüyle aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.